Herkese merhabalar. Neşe'nin Tarif Adresi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yapmış olduğum Verevine spor yelek modeli var sayfamda arkadaşlar. Bunun bir de küçük kızlarımız için 3-4 yaşa uygun olarak ayarladım. Bir tane de ördüm. Bunun nasıl yapıldığını sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir modelimi göstereyim. İsterseniz yelek olarak bunları ilik yeri bırakıp da yapabilirsiniz. Veya benim gibi şu kısımları diktim, düğmeler yaptım. Tercih size kalmış, sonuna kadar da yapabilirsiniz düğmeleri. Bu şekilde üstten giydirip süeter de olabilir. Gayet güzel oldu. Evet, isteyen arkadaşlarım da vardı. Küçük 3-4 yaşa uygun nasıl olur ölçüleri de diyen arkadaşlarım vardı. Onlar için de yapıyorum. Arkası bu şekilde. Ön tarafta bu şekilde oldu arkadaşlar. Baştan sona yapılışını sizinle paylaşacağım. Evet. Öncelikle ipimi tanıtayım. Alize Superlana Klasik. 404 numaralı bir ip kullanacağım. Biraz yani farklı bir renkte kullanıyorum. Bu ipimiz 100 gramda 280 metre. Evet. Bundan 2 tane ihtiyacımız var. Toplamda 1,5 ip gidiyor. Aynı büyük yelekte de yapmış olduğum gibi Alize Superlana klasik ip kullanıyorum. Ve 3,5 numara şiş ile örmeye başlayacağım. Evet, iplerimi şöyle kenarına koyayım. Şişimi de. Öncelikle şöyle bir ölçüsünü vereyim. Açılan bir model. 30 santim eni. Boyu şuradan omuzdan ölçüyoruz. 43 santim. Şu kenar kısmından da ölçtüğüm zaman 34 santim geliyor. Öncelikle her zaman söylemiş olduğum gibi ipimi ortasından çıkartıyorum. Toplam 55 ilmek ile başlıyoruz. Şu kısımlarda ikili olarak bıraktım ben. Büyük yelekte yapmış olduğum gibi anlatacağım. Çünkü sorular geliyor bana şu şekilde. Hani kesmelerin nereden kesildiğini tam anlamadım diyenler var. Onlar için de biraz daha o kısımları da ayrıntılı anlatayım diye direkt aynısını yapacağım arkadaşlar. Büyük yelekte yapmış olduğum gibi. Arttırmalarımız her şey aynı oluyor. Sadece boyut olarak küçük. Yeleğimizin ön tarafı için 55 tane ilmek almamız gerekiyor. Bunun için şöyle birazcık ipimizi şöyle ayırıyoruz. İlk ben üstüne şöyle şişime üstüne koyuyorum ipimi. Bunu da parmağımı dolayıp Bismillahirrahmanirrahim diyerek yeleğime başlıyorum. Evet. Burada 2 oldu. 3 4 5 6. Bu şekilde toplamda 55 tane ilmek alıyorum. Evet, ilmeklerimi alıp geliyorum. Evet, toplamda 55 ilmeğimi aldım. En son şuradaki ipimi şöyle bir düğüm yapıyorum bir kere. Sıkıştırıyorum. Ve tersten yeleğimizin kurulumuna başlıyoruz. Öncelikle bu kısımdan başlıyoruz. Tersten olduğu için ilk önce haroşa yapıyoruz. Evet, ben haroşaya ters örgü olarak da söylüyorum arkadaşlar. Bu kafanızı karıştırmasın. Öncelikle ilk ilmeği olduğu gibi çıkartabilirsiniz ya da ilk sırada örebilirsiniz. Toplam 18 tane ters örgümü ördüm. Şimdi kurulumunu tersten yapıyoruz. 2 tane yanına düz örüyorum. Düzleri de şuradan alıp önden alıyorum arkaya doğru. Bu şekilde yapıyorum. 2 tanesini yaptıktan sonra ipi kendi tarafıma çevirdim. 6 tanesini yine haroşa örüyorum. Yani ters örgü.
2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Şimdi burgumuzun yanındaki 2 tane düzümüzü örüyoruz. Birebir aynısını yaparsanız benim yaptığım gibi olur yelekleriniz arkadaşlar. Ona göre tam olarak ayrıntılı anlatacağım. Evet. Sonra 2 ters yaptım. Burada düz olduğu için bunu 2 ters olarak yapıyoruz. Sonuna kadar, şurada 3 tane kalana kadar. Şimdi 2 tersi yaptık. 2 tane de düzü. Şu ilk sıra olduğu için biraz zincirlerimi şöyle bir gevşeteyim. 2 düz, 2 ters. Evet, 2 düz 2 ters olarak ördüm. Burada 2 düz ördükten sonra arkadaşlar, burada 3 tane ilmeğimiz kalıyor. Bu 3 ilmeğimizi de ters olarak örüyorum. Evet, diğer tarafına geçtim. Öncelikle burada artık ilk ilmeğimizi çıkartıyoruz. Sonra 2 tane ilmeğimiz var düz. Bunları düz örüyoruz. Sonra sırada 2 tane tersimiz var. 2 tersi ördüm ve 2 düzümü örüyorum. Evet. 2 ters, 2 düz örüp burgumun yanındaki terse kadar bu işlemi yapacağım. Evet, 2 düz 2 ters yaptım. Burgumun olduğu yere geldim arkadaşlar. Burgumun yanındaki 2 ters yaptıktan sonra 6 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Yanında 2 tersimiz var burgumuzun. Onu da ters olarak örüyorum. Aynı yetişkin yeleğinde göstermiş olduğum gibi ilk kısımlarda daha burgumuza başlamıyoruz. Kesmelerimizi, ilmek arttırma ve eksiltmelerimizi yapmıyoruz. Şimdi burada arka kısımda 2 tane ters olduğuna göre ön taraftan da ters yapmamız gerekiyor. Ters yaptığımız zaman diğer tarafı da düz olarak düşecek çünkü. Toplam 18 tane ilmeğimizi ters örgü olarak tamamlayalım. Evet, sonuna kadar ördüm. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi çıkartıyorum. Burada şu kenarlarda yapmış olduğumuz gibi 2 ters 2 düz olacak. Bunlara dikkat edelim, 18 tanesi. Arkasına şöyle baktığımız zaman bu sıra haroşa olduğuna göre bu tarafta haroşa olması için düz örmemiz gerekiyor. Evet, bu tarafta da o zaman 2 düz olmuş oluyor. Arkada en aşağıda 2 tersimiz var. Şimdi 2 düzümüz oldu. Bu kısımlar yukarı doğru 2 ters 2 düz olarak devam edecek. 18 tane ilmeğimizi sıradan hangisi denk geliyorsa onlara dikkat edelim. Ona göre örelim arkadaşlar. Sayalım ki karışmasın. Sonra burgumuzun yanındaki 2 düzümüz var. Bu sırada onu da ördüm. Şu kısım düz olunca bu kısmı da düz olarak denk geliyor. Evet, şimdi burada 6 tane haroşamızı yapıyoruz. 2 3 4 5 6. Sonra 2 düz, aynı şurada sırada ne varsa onu yapıyoruz. Evet, 2 düz 2 ters örerek sona kadar şu 3 taneye kadar yapıyoruz bunu. Sonda 3 ilmek ters kalıyor. Bunları da ters olarak örüyorum. Ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Geriye döndüm. Evet, ilk ilmeğimi çıkartıyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum ve yanındaki
2 ilmeğimi de ters olarak ördüm. 2, 3, burası 4 oldu. Evet, bir dahaki sırada artık burgumuzu yapacağız. 2 düz 2 ters yapıp burgumuzun olduğu yere geliyoruz. Evet, burgumun yanındaki 2 tersim var. Oradayım arkadaşlar. O kısmı ördükten sonra bu kısımda da daha burgumuzu yapmıyoruz. Aynı şekilde 6 tanesini düz örüp yanındaki 2 tane tersimizi ördükten sonra bu sırada artık alt kısma bakıyoruz. 2 tane tersimiz var, yani haroşamız arkadaşlar. Şunlar. O zaman bu kısımdakileri de artık düz örmemiz gerekiyor. 18 tanesini düz örüyoruz. Evet, başta şöyle birkaç sıra anlatayım. Sonra artık koltuk altı kesimine kadar örerim. Ördükten sonra koltuk altı kesimini de yaka kesimini de gösterip tamamlarız. Evet, en sondakini haroşa ters olarak ördüm arkadaşlar. O şekilde kenarlarda sarkma olmuyor, daha düzgün oluyor. Evet, tersine çevirdim. İlk ilmeğimi çıkartıyorum. Altta bir tane haroşamız olduğuna göre, yani ters örgümüz olduğuna göre bu kısmı da aynı şekilde 18 tanesini şu baştakini de sayıyoruz. 18 tanesi haroşa olacak. İki tane düzümüz var. İki düzümüzü örüyorum ve 6 tane burgumuz için olan haroşalarımızı da tersten örüyoruz. 2 düzümüz var burgumuzun yanında, onu da ördüm. Evet, sonra sonuna kadar 2 düz 2 ters örüyorum. Evet, sonda 3 tane haroşam var, onları da örüyorum ve ön tarafına geldim. Bu kısımları sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. ilmeğimiz şişimizde. Artık burada kesmelerimize ve arttırmalarımıza başlayacağız. Bunu yaparken arkadaşlar, burada en başta kesiyoruz. Şurada burgumuzun yanında 2 tane, şöyle ayrıntılı anlatacağım demiştim. Burada burgumuz için 6 tane ilmeğimiz var. Yetişkinler için olan da 8 ilmeğimiz vardı. Sağında ve solunda 2 tane ilmeğimiz var. Ön tarafından başlıyoruz bu kesme arttırma işlemlerine. Burgumuzun yanında 2 tane tersimiz var. Bu tersimizden önce ilmek alacağız arkadaşlar. Burada 2 tersimizden önce alacağız. Bu sırayı kaçırmayalım. Hep ön tarafta bu işlemi yapacağız. Ön taraftayken buradan ilmek alacağız. Bu taraftan da arkadaşlar ilk ilmeğimizi çıkartıyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi düz şekilde örüyoruz. 4 ile 5. ilmeğimizi kesiyoruz. Hep önden keseceğiz. Birinci bu kısımda, burada da arttıracağız. Şimdi ben şöyle bir öreyim. Ördükçe daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ilk ilmeğimizi 6. sıradan sonra artık bu işlemlere başlıyoruz. İlk ilmeğimizi çıkartıyoruz. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü ilmeğimi de düz ördüm. Sonra burada 2 tane haroşamız var. İpimi kendi tarafıma aldım. İkisini bir burada arasından şişimi geçirip kestim. Bir tane kesmiş olduk burada. Sonra yanındaki 2 düzüm örüyorum. Buralar aynı şekilde.
Sırada ne varsa onu yapacağız. İki düz, iki tersimizi örüp burgumuzun yanındaki iki tersin örmeden burada bırakıyoruz. Evet, burgumuzun yani şurada 6 ilmeğimizden önce 2 tane haroşamız var. Bu haroşada da artık bunları örmeden önce şöyle parmağımın arasında bir tane ilmeğimi buradan geçirip bunu buraya sıkıştırıyorum. Bir ilmeğimizi burada almış olduk. Şimdi artık 2 tane burgumuzun yanındaki haroşamızı örüyoruz. Ve artık bu kısımda da ilk burgumuzu yapacağız. Burada 6 tane burgumuz için ilmeğimiz var. Bunları önce çıkartıyorum. Öncelikle bu taraftaki 3 taneyi burada şişime geçirdim. Sonra buradaki şişime de bu 3 taneyi geçiriyorum. Evet, çapraz bir şekilde. Şimdi buradaki şişime, bu taraftaki şişime bu 3 ilmeğimi tek tek geçiriyorum. Evet. Şimdi bu şişimle şu şekilde üstten önce şöyle biraz gevşeteyim. Düz olarak arasından geçirip burgumuzu artık burada örüyoruz. 3 4 5 6. Evet, burgumuzu yaptık arkadaşlar. Burgumuzun yanında burada 2 tane tersimiz, haroşamız var. Onları da ördüm. Ve sonra sırada ne var bakalım. 2 tane düzümüz var. O zaman burada bu sırayı haroşa yapmamız gerekiyor. Evet, 18 taneyi haroşa olarak sonuna kadar örüyorum. Evet. Burada bir tane kestik. Buradan bir tane ilmek aldık. Burgumuzu da yaptık bu 6. sıramızda. Sonra haroşalarımızı yaptık ve geriye dönüyoruz. Evet, ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Sonra burada düz örmemiz gerekiyor. 18 tane ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Baştaki ile birlikte 18 tane oluyor şişimizde. Sonra burgumuzun yanındaki 2 düzümüz tersten. Sonra 6 tane burgumuz için tersten haroşamızı yapıyoruz. Burgumuzun yanındaki 2 düzümüz. Bunu da ördüm. Sonra arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken, burada 2 tane düzümüz var. Burada 2 tane haroşa olduktan sonra ne gelmesi gerekiyorsa ona göre örüyoruz. 2 düz, 2 tersse bunun düz olması gerekiyor. Buraya bakmıyoruz. Burayı hiç ellemiyoruz arkadaşlar. Burası her zaman 6 tane burgumuzun yanındaki 2 düzlerimiz, tersten 2 düzlerimiz var. Bunlar hepsi aynı sırada olacak. Bunları hiç ellemiyoruz. Bu kısma bakıyoruz. Burada ne denk geliyorsa. Burası 2 düzse, burası 2 ters. O zaman bunun düz olması gerekiyor. Biraz delik olmasın diye şu şekilde de tersten de evet bunu yapabilirsiniz. Sonra sırada düzümüz var. 2 düz, 2 ters olarak sona kadar gidiyoruz. Evet, burada bir tane düzümüz var. Bunu düz olarak örüyoruz. Sonra 3 tanesini de ters olarak örüyoruz. En sonda her zaman 3 tane ters örüyoruz arkadaşlar. Burası hep aynı olacak. Evet, ön tarafa geldik. Artık bu ön tarafta yine bu kısımda kesip
Bu kısımda arttıracağız. Bundan sonrası hep böyle olacak. İlk 6 sırada hiçbir işlem yapmadık. İlk ilmeğimizi çıkartıyoruz. İkinci ilmeğimizi düz ördüm. Üçüncüyü düz ördüm. Sonra dördüncü ilmekle beşinci ilmeğimi tersten ipimi bana doğru çektim. İkisini bir alıp arasından çıkartıp bunu bire düşürüyoruz. Burada bir tane kesmiş oluyoruz. Sonra yanında düz denk geliyor. Düz örüyoruz. Ne gelirse onu yapacağız. Sonra iki tane ters, iki tane düz, iki ters, iki düz. Burgumuzun yanındaki iki terse kadar bunu yapıyoruz. Evet. Burada iki tersimiz burada arkadaşlar. Burada bir tane arttırdığımız için bunu da ters olarak ördüm. Şurada iki tane kalacak. Burgumuzun yanındaki iki ters kalacak. Bu sırada artık ilmeğimizi alacağız. Bu ikisi her zaman burada olacak. Bundan önce ilmeğimizi alıyoruz. Evet, bir ilmeğimi aldım. Sonra burgumuzun yanındaki iki tane haroşayı örüyorum. Sonra 6 tane burgumuz için düz örüyorum. Bu tarafındaki iki tane haroşamı örüyorum. Ve artık kenarına geldik. Kenarında da düz örmemiz gerekiyor. Çünkü altta iki tane haroşamız var. Burayı da 18 tanesini düz örüyoruz. Bu son ilmeğim. İpimi kendime doğru aldım ve ters olarak ördüm. Şu kısımda sarkma olmasın, düzgün olsun diye. Evet. Bakın bu sırada bu şekilde oldu. Buradan bir tane kestim. Buradan da bir tane arttırdım arkadaşlar. Evet, şimdi tersteyiz. 18 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Bu birinciyi de saydım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sonra iki düzüm var. Onu ördüm. Sonra 6 tane burgum için haroşamı yapıyorum tersten. 3, 4, 5, 6. İki düzümü de ördüm. Sonra bakıyoruz. Burada iki düz, iki tersi. Burada bir tane düzümüzü yapmıştık. Bunu da düz yapmamız gerekiyor. Bu kısma bakmıyoruz arkadaşlar. Buraya göre ayarlıyoruz. Evet, burayı düz örüyorum. Bu almış olduğum, önden almış olduğum ilmeğimi. Yanındaki de artık düz olacak. Sonra iki ters. Bu tarafta iki düzse o kısım iki ters olacak arkadaşlar. Ona göre ayarlayalım. Evet, sonuna kadar iki düz, iki ters şeklinde devam ediyorum. Burada 3 ilmekten önce hani ön tarafta bir tane ilmeğimizi kestiğimiz için şu kısmı düz olarak örüyorum ve geride kalanları ters olarak tamamlıyorum. Evet, bu sırayı da tamamladık. Ön tarafa geldik. Artık en başta ilmeğimi çıkarttım. İkinci ilmeğimi, üçüncü ilmeğimi ördüm. Sonra 4 ile 5'i ipi kendime doğru alıyorum. Bir, iki tanesini bu şekilde alıp bir tanesini kesmiş oluyoruz. Bire düşürüyoruz bunu. Evet, burada kesmemizi yaptık. Sonra yanında ne denk geliyorsa onu örüyoruz. Sırada ne varsa arkadaşlar onu örüyoruz. Evet, iki ters, iki düz devam ediyoruz. Evet. Burada iki tane düzümüz oldu artık. Şimdi
Haraşo, burgumuzun yanında 2 tane tersimiz var. Bundan önce bir tane ilmek alıp arttırıyorum ve yanındaki 2 tersimi örüp 6 tane burgum için düzümü örüyorum ve 2 tane tersimi. Sonra bakıyorum, sıradaki haroşa örmem gerekiyor. Çünkü altta 2 tane düzüm var. Son 18 ilmeğimi de haroşa olarak örüp tamamlıyorum. Evet, sona kadar geldim. Terse döndüm. İlk ilmeğimi çıkarttım. Sonra düz örmem gerekiyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. 2 düz 2 ters olması gerekiyor. Evet, 18 tane olacak şişimizde, baştakinde sayıyoruz. 18 tane ilmeğimizi şu an düz olarak örüyorum. Sırada o şekilde çünkü. İki tane düzüm var. Bunları da örüyorum. Sonra burgum için 6 tane tersi örüyorum. 3, 4, 5, 6. Yanındaki 2 düzümü örüyorum. Sonra bakıyorum arkadaşlar. Bakın burada 2 ters 2 düz. O zaman bunun ters olması gerekiyor. Arttırdığımı ters olarak örüyorum. Sonra yanındaki 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters devam ediyorum örmeye. Evet, burada sona geldim. Şu kısımda kesmiş olduğumuz yerde hep düz örüyoruz arkadaşlar. Sonra 3 tane haroşamızı örüyoruz. Ve bu sırayı da tamamladık. Şimdi tersten buradan keseceğiz. Bu kısımdan arttıracağız ve artık burada burgumuzu da yapacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi çıkartıyorum. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü ilmeğimi düz ördüm. İpi kendime doğru geçiriyorum. Bir ve 2 tane alıp bir tane burada kesmiş oluyoruz ön taraftan. Sonra sırayla yanındaki haroşa, onu da haroşa örüyorum ve 2 düz. Evet, 2 düz 2 ters örüp burgumuzun yanındaki şu 2 tersten sonra da burada da arttırmalarımızı yapıyoruz. Buradan bir tane kesiyoruz. Buradan da bir tane arttırıyoruz. Evet, burada 2 tane tersimiz var. Arkadan bir tane düz ters ördüğümüz zaman, arkadan bir tane ters ördüğümüz zaman burada düz oluyor arkadaşlar. Onu dikkat edelim. Düzse düz örüyoruz. Sonra burgumuzun yanındaki 2 tersimizde ön taraftayken arttırma yapıyorduk. Burada bir tane arttırıyoruz ve 2 tane tersimizi örüyoruz. 2 tane tersimizden önce arttırmamızı yapıyoruz. Sonra artık burada şuradan başlıyoruz saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şişimizle birlikte 7. olunca artık buradan 6 tane ilmeği çıkartıyorum. Öncelikle bu taraftan 3 tanesini şişime geçiriyorum. Ve burada 3 tane var. Bu şişimle de bu 3 taneyi bu şişime alıyorum. 1, 2, 3. Bunları böyle çapraz bir şekilde artık bu 3 taneyi de bu şişime alıyorum. Sonra teker teker bunları örüyorum. Evet, böylelikle de ikinci burgumuzu yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6 yaptım. Yanında 2 tane tersimi örüyorum. Sonra burada kenarda bakın bu şekilde oldu. Şimdi 2 tersse burası, bu kısmı da düz örmemiz gerekiyor. Evet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.yi de tersten örüp bu sıramızda tamamladık. Burayı arkadaşlar devam ettirmek için aynı işlemleri yapacağız. Yani şu burgudan sonra ne yaptıysam
şu kısımda aynısını bu şekilde yukarı doğru devam edeceğiz. Koltuk altı sayısına gelene kadar. Yani şimdi tersteyim. Ters olarak öreceğim. Önde her zaman burada 3'ten sonra 4 ile 5'i kesiyoruz. Buradan da burgumuzdan sonraki 2 haroşadan önce bir tane arttırıyoruz. Hep önlerde koltuk altına kadar bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Burgumuzu da şu kısımdan sayıyoruz. Şişimizde 7. olunca ön taraftan da burgumuzu yapıyoruz. Evet, bu şekilde koltuk altına kadar gideceğiz. Sizler de şu an benim yaptığım kadar yapın. Sonra videoyu biraz daha başa alın. Şu kısmı arkadaşlar. İlk burgumu, ilk aldığım yer, kestiğim yer, arttırdığım yere gelip tekrar izleyip buradaki işlemlerin hep aynısı oluyor. Bu kısımda da 2 ters 2 düz olacak şekilde buna dikkat edelim, sayılarımıza dikkat edelim ve bu şekilde koltuk altına kadar örmeye devam edelim. Sonra arkadaşlar şu kısımları sayıyoruz. Şu haroşa olan yeri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. sırada artık kesmemi yapmışım arkadaşlar. Tamamlamışım. Buraya kadar 22 olsun. Sonra videoyu açıp şu kısmı da, yani videomuzun kaldığı yerden izleyip bu kısmı da anlatacağım. Şurayla birlikte bu kısmı tamamlayacağız. Sonra diğer tarafı anlatacağım arkadaşlar. Sizler de aynısını yapın. Evet, bu şekilde koltuk altına kadar örüyoruz. Evet, yeleğimi şu haroşaları sayarak toplam 23. sırama geldim. Buradan tek bir tane haroşamı ördüm. Geriye dönüyorum. Şöyle yakından göstereyim. Bir tane haroşa var bu kısımda. Şimdi diğer tarafına dönüp artık koltuk altı kesimine burada başlıyoruz. Örgümüzün bu kısmında haroşa olması için burada şişimize 1 ve 2 ilmeği alıyorum. Diğer tarafta ipimde bunu şişimden bu tarafa geçirip ikisini bir burada örüyorum. Bir tane ilmeğim bu tarafta şişimde kalıyor. Buradaki ilmeğimi tekrar buradaki şişime geçiriyorum. Birazcık şöyle sıkıyorum. Tekrar bu şişime ikisini bir takıp diğer tarafa çevirip aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde yapmamın amacı diğer tarafta da haroşa olması. Yani 23. sırayı da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Koltuk altı kesimini de tamamlamış oluyoruz. Dilediğiniz kadar buraya yapabilirsiniz kesimini. Evet, şöyle birkaç tane öreyim. Şöyle 10 tane yapalım bunu. 2, 4, 6, 8, 10. Evet, toplam 10 tane kalacak şekilde buradaki kesimimizi, koltuk altı kesimimizi yapıyoruz. Bu şekilde. Bakın tersten arkadaşlar ikinci 23. sıramızın haroşasını da yapmış olduk. Yani şu şekilde olacak. İster 10 ister 12 olarak burayı bırakalım. Evet, burada 2, 4, 6, 8, 10 tane kaldı. Bu 10 taneyi de ilk ilmeğimi şöyle çıkartıyorum. Düz şekilde örüyorum bu kısımdan. Arkaya ters, yani haroşa düşmesi için. 10 tane ilmeğimi ördüm. Sonra burgumun yanında 2 tane düzüm var. Onları da düz olarak örüyorum. Ve 6 tane burgum için haroşamı yapıyorum.
2 tane burgumun yanındaki düzleri de ördüm. Bu kısımda 2 ters 2 düz var. Bunun da ters olarak, haroşa olarak örmem gerekiyor. Sonra 2 tane düzümü örüyorum. Evet, 2 ters 2 düz olarak şöyle sona doğru geldim. Buradaki hep düz olarak örüyorum. Kesmiş olduğum yer diğer taraftan. 3 tanesini de ters olarak örüyorum. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Koltuk altı kesimini yaptık. Şu kısımda şu şekilde gitmesi gerekiyor. Burada bu kadar boşluk olmaması gerekiyor. Bir tane burada düzümüz var. Bu kısımda da bir tane ilmek alacağım arkadaşlar. Sonra artık burada arttırma yapmayacağız. Sadece bu kısımda kesmemizi yapacağız. İlk ilmeğimi çıkarttım. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi ördüm. 4 ile 5. ilmeğimi kestim. Sonra yanında haroşa var. 2 tane, onları örüyorum. Evet, bu şekilde ilerliyorum. Burada bir tane düzümüz var. Bu düzü örüyorum. Sonra burgumuzun yanındaki 2 haroşamız var. Bir tane burada ilmek alıyorum. Sonra yanındaki 2 tane haroşamı ördükten sonra burgum için 6 tane düzü örüyorum. Ve burgumun yanındaki 2 haroşamı ördüm. Evet, normalde şurası 2 düz olarak denk gelmiş olsaydı, yani 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters şeklinde denk gelmiş olsaydı burada arttırma yapmayacaktım arkadaşlar. Şu kısım şurada şöyle çok açıklık olmasın diye burada 2 düz olarak artık devam edecek. Bir dahaki sefer orada arttırma yapmayacağım. Evet, koltuk altı kesimine geldim. Altta 2 haroşa olduğu için, yani ters örgü olduğu için bu kısmı düz olarak örüyorum. En son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Diğer tarafına çevirdim. İlk ilmeğimi çıkartıyorum. Evet, bu kısımda yine ters örgümüzü yapıyoruz. 10 tane ilmeğimizi. Sonra burgumuzun yanındaki 2 tane düzüğü örüyorum. Ve 6 tane burgumuz için haroşamızı, ters örgümüzü örüyoruz. 2 düzümüzü ördüm. Ve burada 2 düz var. Bunun da 2 ters olması gerekiyor. Evet, 2 ters örünce diğer tarafa 2 düz düşüyor. Artık diğer tarafta arttırma yapmıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde bu kısmı da gösterdim. Devam ediyoruz. Evet, sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi diğer tarafını çevirdim. Bu sırada hep bu kısımda kesmemizi yapacağız. Yaka kesimi için. Hep aynı şekilde devam ediyor. İkisini ördükten sonra 2 ilmeğimi şöyle alıyorum şişime. Burada kesiyorum. Yanında ne denk gelirse ona göre devam ediyoruz örmeye. 2 ters 2 düz olarak. Evet, bu şekilde 2 ters 2 düz örerek şurayı da göstereyim. Burada 2 ters 2 düz 2 ters olarak burgumuzun yanına geldik. Burgumuz için 6 tane düzümüzü örüyoruz. Ve 2 tane burgumuzun yanındaki tersi ördükten sonra burada artık ters olarak sonuna kadar devam ediyoruz örmeye. Evet, yaka kesiminde arkadaşlar sadece başta kesmemizi yaptığımız zaman şu kısımda da arttırma yapmıyoruz.
bu kısımda. Artık yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın burası da 2 ters 2 düz olarak devam etti. Bu şekilde yukarı doğru bu kısımda arttırma yapmıyoruz. Bu kısımda da bir tane kestiğimiz zaman aynı bu şekilde yaka kesimimiz oluyor. Burada da bakın şu kısımdayım. Şu şekilde ikili örgümüzde bu şekilde yukarı doğru olacak. Toplam şöyle şurada 27 veya 30 ilmeğimiz kalacak. Sayalım. Mesela diyelim şurada 30 tane ilmeğimiz kaldıktan sonra düz olarak devam edelim. Burada kesme yapmayalım arkadaşlar. Burada da şu 23. sıra, 23. sırayı da sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane haraşamız olsun ve şöyle 2 tane de düz örgü. Örene kadar yapalım. 27 tane olunca artık birkaç sıra şöyle düz devam ettim. Örgümün bir tarafını bu şekilde tamamlamış oldum. Burada artık şöyle başka bir şişime geçireceğim. İlk ilmeğimi çıkartıp biraz şöyle serbest bırakıyorum. 3 numara bu şişim çünkü. Evet, bu şişime geçirip bunu da bırakacağım arkadaşlar. Buradan saydığım zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13. sıraya yaptım arkadaşlar. Bir sıra düz gittim. Diğer tarafa da yapınca da şişte bıraktım. Burada da 27 tane ilmeğim kaldı. Şu kısımda 27 ilmek kaldıktan sonra düz devam ettim. Bakın şuradan belli oluyor zaten. Şu şekilde 27 olduktan sonra düz bıraktım. Evet, bu tarafını tamamladık. Şimdi diğer tarafını anlatımına geçeyim. Şöyle az biraz ipimi bırakıp şuradan ipimi kestim. Bu şekilde bir tarafını tamamlamış olduk. Evet, yine şöyle birazcık ipimizi ayırıyoruz. Aynı şekilde 55 tane ilmek alıyoruz. Evet, şişime 55 ilmeğimi alıp geliyorum. Evet, 55 ilmek aldım. Şöyle en son bir düğüm yapıyorum. Evet, tersine döndük. Burada arkadaşlar diğer tarafını yaparken bu kısımdan başlayacağız. Bu taraftan. Bunun için burada 3 tane ters örgümüzün olması gerekiyor. Evet, isterseniz birinci ilmeği çıkartabilirsiniz veya örebilirsiniz ilk sırada. 1 2 3 3 tane haroşamı yaptım. Sonra 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters örüyorum. Burada 18 ilmeğimiz önce şu kenarı için ayırıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18, sonra burgumuzun yanındaki 2 düzümüz, sonra 1 2 3 4 5 6 burgu için ve burgunun yanındaki. Buraya kadar arkadaşlar şöyle buraya işaret koyabilirsiniz şu kısımdan veya sayabilirsiniz. Toplamda 18 tane kenarı vardı. 2 de yanındaki 20, 6 da burgumuz için 26, 2 de yanındaki 28. 28 tane burada ilmek bırakacağız. Evet, 28 tane ilmek kalana kadar 2 ters 2 düz devam ediyoruz. Evet, burada 28 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Burada 2 tersimizi yaptık. Şimdi burgumuzun yanında 2 tane düzümüz oluyor. Bunu ördükten sonra 6 tane
burgumuz için ters örgümüzü yapıyoruz. Beş, 6. Sonra bu kısımda haroşa düşmesi için şu şekilde 6 taneyi yaptım. Şimdi burgumuzun yanındaki 2 düzümüz var. Onu yapalım. Kalanları da haroşa alarak yapıyoruz. 18 ilmeğimizi haroşa yapıyoruz arkadaşlar. Evet, sonuna kadar tamamlıyoruz. Şimdi ön tarafına geçtik. Burada arkada 2 haroşa olduğuna göre bu kısımda da aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Diğer tarafa düz düşmesi için ilk ilmeğimizi çıkartıyoruz ve 18 tanesini haroşa olarak örüyoruz. Yani ters örgü. Evet, 18 ilmeğimi ördüm. Burgumun yanındaki 2 tane tersim var. Onu da örüyorum. Sonra 6 tane düz örgümü örüyorum. İki tane ters örgüm. Evet, bundan sonra arkadaşlar sonuna kadar şu en son aynı şekilde 2 düz olarak gidecek. Buralarda kesme arttırma yapmıyorduk. Evet, 2 ters 2 düz olarak burgumuz yanında 2 tersimiz var. Ondan sonra 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters olarak sona kadar tamamlıyoruz. Son 3 ilmeğim kaldı. Bunları da aynı şekilde örüp en son ilmeğimi tersten ördüm. Bu sırayı da tamamladık. Diğer tarafını dönüyorum. Aynı diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi şu kısımda burgumuzun olduğu yerde 6 tane kalana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bu sıramızı da 2 ters 2 düz olarak örüyoruz. Burgumuzun yanındaki 2 düzümüz var. Burada sırada ne denk gelirse o şekilde örüyoruz arkadaşlar. 2 düz 2 ters şeklinde örüyorum. Evet, burayı ördüm. Şimdi burgumuzun yanında 2 düzümüz var. Onu da örüyorum. Sonra 6 tane ters örgümüzü yapıyoruz. İki düz. Ve burada bir tane bakın şu şekilde baktığımız zaman bir düzümüz var. Burayı da aynı şekilde örmemiz gerekiyor. Çünkü bu kısımlar 2 ters 2 düz olarak devam ediyor. Evet, 18 ilmeğimi düz olarak devam ediyorum. Son ilmeğimi de tersten ördüm ve diğer tarafına geçtim. Bu tarafta altta 2 düzüm var. Burada 2 tersim var. O zaman bu kısmında düz olması gerekiyor. İlk ilmeğimi çıkarttım. Ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burgumuz yanında 2 tersimiz var. Onları da örelim. Şu an 1, 2, 3, 4. Bu kısımda da daha yapmıyoruz burgumuzu. 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 tane yanındaki ters örgümü de yaptım. Bu şekilde. Sonra sonuna kadar 2 düz 2 ters şeklinde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Terste de aynı şekilde
Bir sıra önce ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. İlk ilmeğimizi çıkartıp 2 ters 2 düz örüyoruz. Artık bir dahaki sıramızda arkadaşlar kesme, arttırma ve burgumuzu yapmaya başlayacağız. 2 3 4 5 6 yanındaki 2 düzümü örüyorum. Sonra bir tane burada haraşo var, ters örgü yani. Aynı şekilde bu kısmı da ters örgümüzü yapıyoruz. 18 tanesini. Evet, burada bu sıramızı tamamladık. Artık şu kısımları sayıyoruz. 1 2 3 4 5. Şişimizde 6. olunca burgumuzu yapacağız. Bu kısımda arttıracağız. Bu kısımda da eksiltmelerimize artık başlıyoruz. İlk ilmeğimi çıkartıyorum. 2 düz ördüğüme göre bu kısımda da ters örgümüzü yapalım. 18 ilmeğimi ördüm. Burgumun yanındaki 2 tersi de ördüm. Burada artık burgumuzu yapacağız. 6 ilmeğimizi çıkartıyoruz. İlk 3 ilmeğimizi buradaki şişime aldım. Buradaki şişime de bu kısımdaki 3 tane ilmeğimi alıyorum ve çapraz şekilde buradaki şişime bu 3 taneyi de takıyorum. Ve önce birinci ilmeğimi ördüm. İkinci, üçüncü ilmeğimi ördüm. Sonra buradaki 3 ilmeğimizi de aynı şekilde örüyoruz. Toplam 6 tane burgumuz için ilmeğimiz vardı. Burgumuzun yanındaki 2 tersimizi de yaptıktan sonra bu tarafa doğru gittiğimiz için bir ilmeğimizi alıp arttırmamıza başladık. Yanında 2 düzümüz var. 2 düz, 2 ters olarak gidiyoruz. Örmeye devam ediyoruz. Sonda da kesmemizi yapacağız. Bu kısımda 1 2 3 ilmeğimiz kaldı. Sonra 2 tane kalınca yani 5. sırada 5 ile 4'ü ikisini bir alıyorum ve ilk kesmemizi yapıyoruz. Sonra kalan örgülerimi 2 düz ve son örgümü de ters olarak örüp bu sıramızda artık burada bir tane kestik, burada bir tane arttırdık ve burgumuzu yaptık. Giyildiği zaman sol taraf oluyor. Şu an başlamış olduğum taraf. Evet, bir tarafını yaptık. Bu tarafta olması gerekiyor. Şu şekilde. Artık bundan sonra yönlerde hep bu kısımda bir tane arttırmayı, burada 5 ile 4'ü kesmeyi unutmuyoruz. Evet. Tersine döndüm. İlk ilmeğimi çıkarttım. Ve 2 tane ters ördükten sonra burada hep düz yapacağız. Bu kesme yaptığımız yeri düz yapalım. Sonra ne denk gelirse, mesela burada 2 tane ters örgümüz var. 2 ters örgümüzü yapıyoruz. Yanındaki 2 düz, 2 ters olarak ilmek aldığımız yere kadar örüyoruz. Evet, ilmek aldığımız yerdeyiz şimdi. Bu tarafa göre ayarlıyoruz. Burgumuzun yanında her zaman tersten düzümüz olacak. Burada 2 tane ters olduğuna göre bunu düz örmemiz gerekiyor. Evet, şu şekilde alıyorum. İlmeğimi buradan örüyorum ve yanındaki 2 düzümü ördüm ve 6 tane burgumuzun olduğu yerdeyim. Onları da örüyorum ilmeklerimi.
2 tane düz ve bu kısımda düz örmemiz gerekiyor. Yukarı doğru 2 ters 2 düz olacak şekilde örüyoruz. Evet, bu kısımda da arkadaşlar yine hatırlatayım, bu tarafa göre ayarlıyoruz. Bu kısımlarda aynı olacak. 2 ters 2 düz olacağı için ona göre ayarlayıp örmeyi unutmayalım. Evet, son ilmeğimi de ördüm. Aynı şekilde bakıyoruz sırada hangisi var. Burada 2 ters olduğuna göre 2 düz gelmesi gerekiyor. İlk ilmeğimi çıkarttım ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Toplam 18 ilmeğimiz olacak baştaki ile birlikte. Burgumuzun yanında 2 tane tersimiz var. Onları da ters örüyoruz. Ve 6 tane burgumuzun düz örgüsünü örüyorum. Bundan sonra 2 tane yanındaki de ters ördükten sonra bir tane arttırmayı burada unutmayalım. Bir tane ilmeğimi şu şekilde parmağımdan geçirdim ve yanındaki ilmeğim düz. Bundan sonra şöyle 2 düz 2 ters olarak şurada 5 ilmek kalana kadar yapıyorum. Sonda 5 ilmek bırakıyoruz ve 5 ile 4. ilmeğimi şişime alıp tersten kesmemizi yapıyoruz. Sonra 2 düz ve en son ilmeğimi de ters olarak örüp bu sıramızı da tamamladık. Burada bir tane arttırdım. Buradan da bir tane kestim. Evet. Tersi de aynı şekilde yapacağız. İlk ilmeğimizi çıkartıp ikinci ilmeğimi, üçüncü ilmeğimi ters örüyorum ve bu kısmı hep düz olarak ördükten sonra sırada ne varsa, burası mesela bir tane ters tek gelmiş, sonra 2 düz. Bu şekilde ilmek aldığım yere kadar devam ediyorum. Bir tane düzüm var. Düzümü örüyorum. Burada bir düz olduğuna göre bunu da almış olduğum ilmeği de düz örmem gerekiyor. Düz ördüm. Sonra yanındaki burgum yanındaki 2 düzüm var. Onu da ördüm. 6 tane ilmeğimi örüyorum tersten. Yanındaki 2 düzümü örüyorum. Ve bu kısımda ters olarak sonuna kadar örüyorum. Evet, bu sırayı da tamamladık. Burgumuzu ne zaman yapacağımızı anlıyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şurada bir tane var. Bir, şu kısımda bakın. Şu bir ilmek, 1 2 3 4. Şu an şişimizde 5. Daha yapmıyoruz. Burada da aynı şekilde ilk ilmeğimizi çıkartıp artık altta 2 düz olduğuna göre ters örgümüzü yapıyoruz. Bir dahaki dönüşümüzde burgumuzu da yapacağız. Evet, burgumun yanında da 2 ters tek geliyor bu kısımda. Onu da yaptım. Şimdi burada bakın şöyle yine tekrar göstereyim. 1 2 3 4 şişimde 5. var. Örüyorum 6 tanesini. Sonra burgumun yanındaki 2 ters ördükten sonra burada artık bir tane arttırmamızı ön tarafta yapıyoruz. Bir tane arttırdım. Sonra yanında 2 tane ters, 2 ters 2 düz olarak 5 tane burada kalacak. Sonra 5 ile 4'ü keseceğiz arkadaşlar. Şuraya kadar yapayım. 5 tane ilmeğim kaldı. 5 ile 4'ü ters örgüyle bir tane oluyor, artık kesiyoruz. Sonra 2 düz ve bir ters.
Diğer tarafa geçtik. İlk ilmeğimizi çıkartıp 2 tane tersi örüyoruz ve burada düz ördüm. Yanında da 2 tane düz tek geliyor. 2 düz, 2 ters olarak arttırdığımız yere kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, burgumuzun 6 tanesi var. Burada yanında 2 tane düzüm var. Şu arttırmış olduğum ilmek. Burada 2 tane düz olduğuna göre bunu da ters örmem gerekiyor. Bu kısma göre yapıyoruz çünkü. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. 2 düz olmuş. Bunun da ters olması gerekiyor. Evet, burgumuz yanındaki 2 düzler hep aynı şekilde kalacak. Sonra 6 tane tersimi örüyorum. Ve burgumun yanındaki 2 düzümü de örüyorum. Bu kısmı da ters olarak örüp bu sıramızı da tamamlıyoruz. Evet, diğer tarafa geçtim arkadaşlar. Şimdi bakın burada 1 2 3 4 5 6 7. ilmeğim şişte olunca artık şu kısımda olmuş oluyorum. Bu kısımda ne yaptıysam buraya kadar aynı işlemleri burada uyguluyorum. Siz de videomu buraya başa alıp tekrar yukarılara doğru yapmaya devam ediyorsunuz. İlk ilmeğimi çıkartıyorum. Sonra düz örüyorum ki burada 2 ters olmuş. Bu kısımda düz örüyoruz. Bunlara dikkat edelim. Burgumuzun olduğu yere geldim arkadaşlar. Burgumuzdan önceki 2 tersimizi yapıyoruz. Burada her zaman sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. ilmeğimiz şişimizde olunca 6 ilmeğimizi çıkartıyoruz. İlk bu taraftaki 3 ilmeğimizi şişimize taktım. Bunu da diğer taraftaki şişime takıyorum ve bunları çapraz bir şekilde bu 3 ilmeğimi buradaki şişime tekrar takıyorum ve bunları tek tek örüyoruz. Üç, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Yanındaki burgumun yanındaki 2 tersimi de ördükten sonra burada bir tane arttırma yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Sonra burada 2 ters olduğuna göre burada bir tane düzümüz var. Bunu da düz olarak ördükten sonra 2 ters örüp 5 tane kalana kadar 2 düz 2 ters devam ediyoruz. 2 4 5 bir tane daha örelim. Sonra ipi kendime doğru çevirdim. 5 ile 4'ü şişime alıp bunu 1'e düşürmüş oldum. Bir tane burada kesmemi yaptım. 2 düz ve en sonda düzgün durması için ters örgümü yaptım. Evet. Bu şekilde burada bir tane arttırdık. Burada bir tane kestik. 7 tane olunca şu kısımda burgumuzu da yaptık. Sonra aynı diğer tarafta söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, videoyu şu tarafa da başa doğru alıp burada yapılmış olan işlemlerin aynısını burada koltuk altına kadar devam ediyoruz. Şu tek haroşalarımızı sayıp 23 tane olunca şurada buraya gelince anlatacağım. Yeleğimin sol tarafını koltuk altına kadar tamamladım. Şuradaki sayılarım toplam 23 tane olacak. 23. tarafı yapıyoruz bu tarafta. Tam olarak bu kısımda tam olarak 23. Bu ters ilmeklerimizin görünmesi gerekiyor. Burada bu tarafa bu şekilde denk geliyor arkadaşlar. Şimdi buradan ipimizi şöyle diğer tarafa alalım. 1 ve 2. ilmeğimizi şişimize takıp diğer taraftan kesme işlemini yapacağız. Evet, 2 ilmeğimizi alıyoruz. Bir tanesini kesmiş oluyoruz. Buradaki ilmeğimizi tekrar şişimize takıyoruz.
İkisini bir kesip toplamda şu kısımda 10 tane kalana kadar bu işlemi yapıyoruz. Şöyle bir sayalım. Burgumuzun yanındaki 2 taneyi saymıyoruz arkadaşlar. Sonra 10 tane olacak. 2, 4, 6, 8, 10. Evet, toplam 10 tane kalacak. Şekilde koltuk altı kesimimize de burada başladık. Artık şuradaki ilmeğimizi alıyoruz ve bunları düz olarak örüyoruz. On tane ilmeğimiz bu tarafta şişimizde olacak. Sonra burgumuzun yanındaki 2 tersimizi yapıyoruz. Burgumuz için 6 tane düzümüz var. Bunları örüp burgumuzun yanındaki 2 tersimizi yapıyoruz. Evet. Bu kısımda her zaman arttırıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde denk gelmiş olsaydı şuradan baktığım zaman burası 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Burası 2 düz olsaydı bu kısımda arttırma yapmayacaktım. Şimdi burada bir tane düzümüz var. 2 düz olarak bitmesi için bir ilmeğimi alıyorum. Diğer tarafta da aynı işlemi yapmıştım. Burada bir tane ilmeğimiz, bakın, düz örüyoruz. Sonra 2 tane tersimiz var. Evet. Sonra 2 düz 2 ters şeklinde burada 2, 4, 5 tane kalana kadar burayı tamamlıyoruz. Evet, sonda 5 ilmeğim kaldı. 5 ile 4'ü burada kesiyorum. 3 ilmeğimi de 2 düz örüyorum. Son ilmeğimi de tersten örüp çıkartıyorum. Evet, bu şekilde koltuk altı kesimini yaptık. Tersten aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Şuradaki arttırdığım yeri de bu kısımda ters olarak örmem gerekiyor. Diğer tarafta düz olarak düşmesi için. Evet, tersten de şöyle bu sırayı da tamamlayayım. Evet, şöyle göstereyim. Sonuna kadar gittim. Burada bir tane, bu kısımda arkadaşlar tersten ters ördüğüm için bu kısımda düz düşüyor. Artık bu kısım 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters olarak devam ediyor. Artık bu kısımda arttırma yapmıyoruz. Bu kısımda kesmelerimize devam edeceğiz. Yönde buradan başladığımız zaman bura aynı şekilde olacak. Sadece şu kısımda saydığımızda 7. sıramızda burgumuzu yapacağız. Burada 5 tane kalınca 5 ile 4'ü hep kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kesip buradaki sayımız toplam 27 tane kalacak. Buradaki şişimde şuradaki sayımız kadar olacak. Ben şöyle şu kısımları saydım. Bu kesmiş olduğum yere de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. haroşalarımı yaptım. Yani ters örgümü yaptım. Sonra şöyle 2 tane düz olarak yaptım arkadaşlar. Burada bıraktım şişimde. Şu kısımları da 7'de bir kesmemiz, burgumuzu da yapalım şu kısımda. Burada bir tane şöyle devam ediyor. Şurada bittikten sonra şu kısımda da bir tane devam ediyor. Evet, bu şekilde diğer tarafı da yukarı doğru örmeye devam ediyorum. Birebir buradakinin aynısını diğer tarafa uygulamış oluyoruz. Sadece yöne göre farklılık oluyor. Evet, önleri tamamladık. Arka içinde ben şöyle başladım, ördüm koltuk altına kadar. Toplam 102 ilmek. 102 ilmek alıyoruz. Burada önlerdeki gibi arttırma eksilme olmuyor. Aynı terste uygulamış olduğumuz gibi 18 baştakiyle birlikte 18 tane ters örgümüz var. Burgumuzun yanında 2 düz, burgumuz için 6 tane ters, 2 düz. Sonra bu kısımda 28 tane kalana kadar
18, 20, 26, 28. Sonra bu kısımda 28 tane ilmek kalana kadar 2 düz 2 ters şeklinde örüyoruz. Burgumuzun yanındaki 2 düzümüzü yapıyoruz. Artık şu kısma kadar 28 tane oluyor. Sonra 2 düzden sonra 6 tane burgumuz için ters, 2 düz ve 18 ilmeğimiz var kenarda. Bunları da burada ters olarak örüyoruz. Dönüşte düz örüyoruz arkadaşlar. Şöyle alttaki ile aynı oluyor. Düz örüyoruz. 2 tane ters, 6 düz, 2 ters, 2 düz olarak buraya geliyoruz. 2 düzden sonra 2 ters oluyor. 6 burgumuz için 2 ters ve 18 ilmeğimiz düz olarak örüyoruz. Dönüşte de ters örgümüzü yapıyoruz ve toplam bu kısımları şurada buraya sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 şişimizde 6. ilmeğimiz kalınca ön taraftan burgularımızı yapıyoruz. Sonra şişimizde 7. sıramızda hep burgularımızı yapıyoruz. Bu kısımda bu şekilde yaptığımız zaman burada da lastik örgü olunca şu şekilde bir verevine yelek oluyor arkadaşlar. Evet, arkayı da bu şekilde önleri yapmış olduğumuz sayıya kadar yapıyoruz. Şöyle. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. Önlerde bunları saydığımız zaman toplamda 23. sırada yaptık. Evet, bu kısımda da bunları sayıyorum ve 23. sıramdayım. 23. sırada şöyle bir sıramı geçtim ve diğer taraftayım. Burada bu kısımda şu şekilde olması gerekiyor. O 23. sıramıza burada başlıyoruz. Tersten kesmeyi yapacağız. Koltuk altı kesmesine burada başlıyoruz. Evet, şu ipim yine karşı tarafta olacak. İlk ilmeğim ve yanındaki ikinci ilmeğimi alıp bu taraftan ilk kesmeme başlıyorum. Önlerde yaptığımız sayı kadar kesme yapacağız. Toplamda 10 ilmek kalacak. Evet. Burada şişimizi bu tarafa geçirip bu şekilde koltuk altı kesimimizi yapıyoruz. Burada da ters olarak 23. sıramızda tamamlamış oluyoruz. Burgumuz yanındaki 2 düzden sonra 2, 4, 6, 8, 10 tane kalacak burada. Şöyle bir tane daha yapalım. Sayalım. Şöyle şişimizde kalacak en son ilmeğimiz. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmeğimiz kaldı. Artık koltuk altı kesimine. Bakın bu kısımda bu şekilde. Buradan haraşo olarak 23. sıramızı tamamlamış oluyoruz. Evet, tekrar ilmeğimi bu tarafa geçireyim. Sonra alttaki düz gittiği için bu kısımda da düz yapıyoruz. Kalan 10 ilmeğimizi örüyorum. Burgumuzun yanındaki 2 düz ve burgumuz için 6 tane ilmeğimizi de ters örgü olarak örüyorum. Sonra burgumuzun yanında 2 düzümüz var. Bunu da örüyorum. Sonra 2 ters 2 düz olarak devam ediyorum. Aynı bu kısımlarda aynı şekilde şuraya kadar yapıyorum. Evet, örgümün sonuna kadar tamamladım.
Burada da bakın iki tane şu an ters örgümüz oldu. Burada da artık kesme işlemimize başlıyoruz. Aynı şekilde ipimizi bu tarafa alıyoruz. Birinci ve ikinci ilmeğimi şişime takıyorum. Diğer tarafa doğru çevirip buradan bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar takıp ikinci ilmeğim için tekrar taktım. Birinci ilmeğim ve ikinci ilmeğimi de aldım. Kesme işlemini yaptım. Birinci ve ikinci ilmeğimi şişimi takıyorum. Aynı diğer tarafları yapmış olduğum gibi kesme işlemini yapıyorum. Toplamda şu kısımda 10 tane olacak şekilde kesmeye devam ediyorum. Evet, şöyle bakalım. Bu şekilde olacak. Evet, şu kısımda 10 tane kalana kadar kesiyorum. Koltuk altı kesimimizi yaptık. Bu şekilde artık yukarı doğru şuradaki örgülerimizi sayalım. 13 tane olana kadar örüp tamamlıyoruz. Yeleğimizi tamamladık hayırlısıyla. Önler hazır. Arkayı da şuradaki sayıyla aynı şekilde yukarı doğru ördüm koltuk altından. Bu kısımları sayıyorum arkadaşlar. Burası tam 13. 13. sırada bu şekildeyken bırakıyoruz örmeyi. Evet, şimdi artık birleştirmeye geldi. Bunu yaparken arka yön kısmı bu şekilde içte olacak. Buradaki örgülerimiz de bu şekilde düz olan ön taraflar içte kalacak şekilde koyuyoruz. Eklemeler bu şekilde yapılacak arkadaşlar. Bunun için de önce bu tarafta şişimiz bu tarafta olduğu için buradaki ipimiz burada, şişimiz bu tarafta. Öncelikle ben bu şişimi çıkartıyorum. Bu kısımda bütün ilmeklerimi buradaki şişime takıyorum. Dıştan içe doğru ekleyeceğiz. Evet. Şimdi omuz eklememize başlıyoruz. Önce şunu kenara koyayım. Eklememi tığ ile yapacağım. Şişle de tığla da büyük yetişkin yeleğinde de göstermiştim. Aynı eklemeyi yapacağım. Evet, ipim burada, parmağımı doluyorum. Bu taraftaki ilmeğimi alıyorum. Öncelikle şunu bir alayım. Evet, buradan tığıma geçirdim. Buradan da tığımı, ilmeğimi alıp ikisini bir buradan çıkartıyorum. Bir buradaki ilmeğimi, bir diğer taraftaki ilmeğimi şişimden çıkarttım. Burada bir ilmeğim kaldı. Evet, şimdi ikinci ilmeğimi tığıma, ilmeğimi aldım. Sonra diğer taraftan ikisini bir buradan çıkartıyorum. Sonra şişimden bir tane bu şişimden ve diğer şişimden ördüğümü çıkartıp sonra tığımda bu şekilde iki tane ilmek oluyor. Bunu da arasından
geçirip 1'e düşürüyorum. Burada bu şekilde bir tane kalması gerekiyor. Aynı şekilde tekrar şöyle yapalım. İkisini bir örüyoruz. Çıkartıp tığımızdan da ilmeğimizi geçiriyoruz. Buradan aldım. Karşı taraftan aldım. İkisini bir ördüm. Şişimden çıkarttım. Ve buradaki ilmeğimi tığımla bu şekilde yapıyorum. Arasından geçiriyoruz. Bir ilmek buradan alıyorum. Bir ilmek karşı taraftan. İkisini bir buradan çıkartıyorum. Bir ilmek buradan. Bir ilmek karşı taraftan. İkisini bir buradan aradan çıkartıp sonra şişimden ördüklerimi çıkartıyorum. Sonra tığımla bu şekilde arasından geçiriyorum. Bir buradan, bir karşı taraftan, ikisini bir çıkarttım, sonra buradan da tığımla bu şekilde kaydırıyorum. Bir buradan, bir karşı taraftan ilmeğimi alıyorum. İkisini bir buradan örüp şişimden de ikisini çıkartıp bunların arasından geçiriyorum. Evet, bu şekilde şuraya kadar tamamlıyorum. Evet, sonuna kadar ilmeklerimi ekledikten sonra burada şuradaki ipimiz var. Bu ipimizle bu kısımda diğer ipimizi düğüm yapıyorum. Şu ipimi de ön taraftaki ipimi sıktım burada. Şunu şuraya tekrar geçireyim. Evet, ön taraftaki ipimi de sıkıp şu kısımda şu şekilde düğümümü yapıyorum. Ve artık omuz kesimine de burada devam edeceğiz. Bunun için bu iplerimizi sonra aradan toparlayacağız. Şöyle şişimin diğer tarafını şöyle alayım. Buradaki sayı kadar şurada ilmeklerimizi önce olmazsa sayıp işaretleyelim. Oraya kadar omuz kesimini yapacağız. Önce şu kısmı sayalım. 27 tane önlerle birlikte aynı sayı olması gerekiyor. 27 ilmeğimizi burada önce bir ayarlayalım. Evet, buradan saydım. 27. ilmeğime işaretimi koydum. Omuzda bu kadar kalıyor arkadaşlar. Şimdi bunları da bir bir kesiyoruz. Buradan şişime ilmeğim, evet, şöyle ipimi diğer tarafa geçirdim. Buradaki şişimdeki ipimi buraya takıyorum, diğer şişime. İkisini bir buradan kesimimizi yapıyoruz. Bir bir tekrar geri takıyorum ve omuz kesimimizi de bu şekilde yapıyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet, buradaki ipimi diğer ipimi ikisini bir burada örüyorum. İkisini bir buradan çıkartıp burada bir ilmeğimiz kalıyor. Bunu geri takıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıp sona kadar gidiyoruz. Çok omuz kısmını çok geniş olarak görüyorsanız arada bunu buraya takıp bir iki ilmek daha alın arkadaşlar. Üçünü bir burada kesin. Arada bu işlemi yapabilirsiniz. Omuz gözünüze çok geniş gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Arada yaptığınız zaman şurada potluk olmuyor. Ben o şekilde yapıyorum. Arada 3 tanesini bir kesmiş oluyorum. Şöyle üçünü bir alıyorum. Arada bu şekilde yapıyorum ki omuz kısmı, şu kısım düzgün dursun diye.
Evet, işaretlemiş olduğum yere kadar bu işlemi yapıp omuz kesimimi tamamlıyorum. Arada bu şekilde de 3 tane birden alıyorum. Omuz kısmı düzgün olsun, potluk olmasın diye. Şöyle bir bakayım. Evet, arada şöyle kontrollerimizi yapalım. Şu kısımda çok potluk görürseniz aynı şekilde yapmaya devam edin. Evet, şu an bu şekilde arkadaşlar. Bir iki sırada şöyle üçünü bir alacağım. Ve bu şekilde omuz kesimini tamamlayacağım. Evet, şuraya kadar tamamlayayım. Evet, en son işaretlediğim yere kadar kesimimi yaptım. Bu şekilde oldu yakası. Omuz kesimim de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer tarafın eklemesine devam edeceğiz. Yine şöyle tersten çeviriyorum kaldığım yerden. Evet, bu tarafta şişim zaten bu kısımda. O yüzden diğer tarafa geçirme gibi işlem yapmıyoruz. Hemen olduğu şekilde devam ediyoruz. Burada ipimi koparmamıştım. Evet, bu işaret olan yere kadar yaptım. Şimdi yine arkadaki şöyle şişim şöyle koyayım, ses yapıyor. Evet. Şimdi arkadaki ipimi yine doladım. Buradaki ilk sırada gevşek olacak ama olmazsa burada şu kısımda yapmış olduğum gibi şöyle kesip bunu tamamlayayım. Evet. Arkadaki ipimle öndeki ipimi burada şöyle düğüm yapıyorum. Evet, düğümü yaptım. Evet, diğer başladığımız yerdeki gibi yapıyoruz. Arkadaki ipimizi bu şekilde parmağıma doladım. Bu taraftan bir tane ilmeğimi alıyorum. Bu taraftan bir tane ilmeğimi taktım ve karşıdaki ilmeğimi takıp ikisini buradan örüyorum. Bir tane buradan ilmek, bir tane de karşıdan ilmeğimi çıkartıp biraz şöyle sıkıştırıyorum. Tekrar öndeki ilmeğim ve arkadan bir ilmek, ikisini bir örüyorum. Buradan bir tanesini şişimden ve karşıdan da bir tane şişimden çıkartıp tığımda iki tane kalınca da arasından bu şekilde yürütüyorum. Bir buradan, bir karşıdan. Evet, ikisini bir çıkarttım. Sonra tığımdan da şöyle bir tane geçirdim. Bir buradan, bir karşıdan. Sonra arasından. Evet, bu şekilde sona kadar yapıp bu sıramızı da tamamlıyoruz. Evet, omuz kesimini tamamladım. İpimi de buradan kesip arasından geçirdim arkadaşlar. Evet, bu şekilde şöyle göstereyim. Bakın, omuzlar bu şekilde oldu. Şu kısımda bütün sıralara takip ettiğimiz için bu şekilde olunca böyle tamamlıyoruz. Diğer tarafta evet, omuzları tamamladık. Şimdi artık yine tersten bu şekilde kalacak örgümüz. Sonra buradaki iplerimi iğneye takıp aradan yürütüyorum. O şekilde daha iyi oluyor. Evet, şimdi artık kenarlarını da iğne ile birleştireceğiz. Evet, şu iplerimi bir toparlayayım. Önce bunları şöyle iğneme kalın iğneme taktım. Şuradan aradan arkadaşlar şu şekilde ara ara takıyorum, geçiriyorum bu şekilde.
ipimi yürütüyorum. Şöyle gittiği yere kadar yapıp evet, diğer iplerinizi de bu şekilde yürütebilirsiniz. Kalan ipimi de kesiyorum. Evet, şu iplerimi toparlayayım. Sonra kenar eklemesini yapalım. Evet, şöyle iğneme ipimi geçirdim. Şuradan bir düğüm yaptım. Kenar çok böyle bitişik şu kısımda yapmayın arkadaşlar. O zaman burada çok belli oluyor. Buradaki sıra ve karşıdaki sıraya dikkat ederek, aynı sırada olmasına dikkat edersek şöyle karşılıklı olur buradaki hizayla bu kısım. Evet, şu uç kısımdan başlıyorum. Evet, yön olarak nasıl denk gelirse, ben solak olduğum için şu an buradan başladım. Yönüm o şekilde denk geldi. Evet, buradan şöyle arttıra arttıra yukarı doğru şuradakilere de dikkat ederek kenarlarını dikiyorum. Evet, kenarlarında iğneyle iki tarafını da dikelim arkadaşlar. Ve yeleğimizi tamamlamış olacağız. Evet, diğer tarafını da aynı şekilde yan tarafını eklemesini de tamamladım. Yeleğim bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Şöyle bir düzelteyim. Evet, yeleğimizi hayırlısıyla tamamladık. Şöyle bir yeleğimi göstereyim. Bu şekilde ön tarafı, yaka, omuz, bakın şu şekilde eklemelerimiz oldu. Arka kısmını da göstereyim. Evet, yeleğimizin arkası da bu şekilde oldu arkadaşlar. 3-4 yaşa uygun. Yine de şöyle size ölçüsünü de vereyim. Evet, açılan bir model. Evet, 30 santim bu kısım, eni. Boyu şöyle omuzdan, evet, 44 santim. Bu kısımda arkadaşlar 34 santim oldu. Genişliyor. Açılan bir model. Şu şekilde bakın. Bu şekilde de yeleğimiz açılıyor arkadaşlar. Evet, yeleğimizi bu şekilde tamamlamış oldum. Yetişkin yeleğini yapmak isterseniz sayfamda oynatma listesinde baştan sona yapılışı var. Bu yeleğimin yetişkin olanını iki video olarak tekrar aynı videomu tekrar yüklemek zorunda kaldım. Çünkü altyazıları açılmadığı için yorumlarda da çok soranlar oldu. O yüzden tekrar yükleyip altyazılarını açtım arkadaşlar. O yüzden iki tane aynı oldu. İkisi de birebir aynısı. İsterseniz bu yeleğimizin şu kısımları birleştirip şu şekilde süveter olarak da yapabilirsiniz. Tersten yapıp benim aynı diğerini yaptığım gibi şöyle göstereyim. Bu yeleğimde şuraya kadar diktim. İsterseniz şuraya kadar, sonuna kadar da dikebilirsiniz. Buraya kadar dikip sonra üzerine şöyle düğmelerle süslüyoruz. Bu şekilde daha iyi oluyor, giymesi rahat. Genişleyen bir model, bakın şöyle açılıyor. Açılan bir model arkadaşlar. Evet, isterseniz büyük yelekte yapmış olduğum gibi şuraya bir fiyonk şeklinde yapabilirsiniz. İp yapıp bağlanılabilir ya da 2-3 tane düğme ile burayı süsleyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Evet, şöyle yine boncuklarımla yapmak istiyorum bunu. Evet, şöyle boncuklarımla, biraz daha ince bir iğneye ihtiyacımız var. Boncuklar şu kısımları geçmiyor çünkü. İpimize şöyle biraz daha ince bir iğne takıyoruz. Şöyle boncuklarımızı önce bir geçiriyoruz. Sonra bunu buradan çıkartıyorum artık. Şöyle 2 numara 1,75 milimetrelik bir tığımla
kenarını yapacağım. Şuradaki hizaya dikkat ediyorum. Şu şekilde. Öncelikle biraz burada bırakıyorum. Arasından yürüteceğim. Şöyle şu hizada. Burada aradan geçiriyorum. Biraz sağlam olsun diye arkadaşlar bu kısmı aynı yere tekrar batıyorum. Ve zincir çekiyorum. Çok fazla sık olmayacak şekilde zincir çekiyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şöyle biraz zincirimi çekip geleyim. 40 zincir çektim. Buradan şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane geriye gidip buraya tutturuyorum. Şöyle arasından kaydırma yöntemiyle 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buradan bir tane boncuğumu alıyorum. Şu şekilde bunu buraya sabitlemiş oluyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir yapmış olduğum bu boşluğun içine batıyorum. Sonra tekrar 4 zincir. Bir tane boncuk alıyorum. Dört zincir. Ortadaki halkamın içine battım. 1, 2, 3, 4. Buradaki sayı tamamen size kalmış. İster 3 ister 5 şeklinde 6 olarak ayarlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Aradaki boşluğa 1, 2, 3, 4. Evet, buradan boncuğumu alıyorum. Bir, iki, üç, 4 zincir ortadaki halkama battım. Bu şekilde 4 tane oldu. Şöyle bakayım. Evet, düğüm yaptığım zaman iyi olur. Evet. 4. Bir tane daha yapayım. 1, 2, 3, 4. Bir tane boncuğumu aldım. 4 zincirle orta halkamın içine battım. Ve şuraya da bir kere şöyle batıp kaydırma yöntemiyle. Evet. Sonra bu ipimizi arasından yürüteceğiz. Buradan ipimi kesiyorum. Evet, aynısını diğer tarafa da uygulayalım. Evet, diğer tarafa da aynı işlemi yapıyoruz. Evet, hayırlısıyla yeleğimizi tamamladık. Boncuklarını da bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Fiyongomu da yaptım. İster bu şekilde ister bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da 3 tane sadece düğme dikebilirsiniz. Tercih size kalmış. Evet, güzel yorum ve beğenilerinizle kanalıma desteklerinizi de bekliyorum. Evet, başka tariflerimle görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.